Hafta boyunca şirkette nefes alacak zaman bulamamıştık. Toplantılar, teslim tarihleri, geceye kadar süren mesaj zincirleri. Her gün birbirinin aynısıydı. Cuma akşamı bilgisayarımı kapattığımda bir an için ekranın yansımasında kendi yüzümü tanıyamadım. O kadar yorgundum. O sırada Çınar aradı. Hafta sonu ormana kaçalım mı diye sordu. Çınar'ın bu tür fikirleri hiç bitmez. Doğaya meraklıdır. Trekking, tırmanış, kamp. Benimse doğayla en fazla temasım market poşetlerini arabadan eve taşımaktır. Ama o an bu fikir cazip geldi. İş stresinden biraz olsun arınabilmek için kabul ettim. Ertesi sabah erkenden yola çıktık. Çınar'ın arabasının bagajı tıklım tıklımdı. Çadır, uyku tulumu, kamp ocağı, gaz lambası. İhtiyacımız olan her şeyi almıştı. Kafede kahvelerimizi alırken bu deneyimi bir kere yaşayınca bağımlılık yapar dedi. Yol uzadıkça şehir arkada küçülmeye başladı. Dağ yollarına girdikçe orman koyulaştı. Ağaçlar sanki birbirine yaslanmış gibiydi. Camı açtım. Hava beklediğimden daha soğuktu. Ormanın içlerine doğru ilerledikçe yol daraldı. Araba patika bir yola saptı. Lastiklerin altındaki taşlar ses çıkarıyor, bazen de dallar yan camlara sürtüyordu. Yalnızca Çınar'ın sesi vardı arabada. Bir şey anlatırken heyecanlandığında sesi hep biraz yükselirdi. Burası öyle kalabalık bir kamp alanı değil dedi. Ama epeydir aklımdaydı. Hem çok uzak değil hem de sessiz. Şehirden bir saatlik uzaklıkta ama kimse bilmiyor. Yüzünde çocukça bir sevinç vardı. Arabayı durdurduğumuzda çevremizde hiçbir şey yoktu. Sadece rüzgar ve ağaçların kendi aralarındaki fısıltısı. Çınar bagajı açarken mükemmel dedi. Burası tam kafa dinlemelik. Gerçekten de öyleydi. Uzun zamandır kimsenin ayak basmadığı bir yerdi sanki. Çınar her şeyi bir ritüel gibi yaptı. Ben sadece elime uzattıklarını tuttum. Taşınması gerekenleri taşıdım. Kamp alanı kurulunca içimde bir huzur hissettim. Çadırın önüne masa sandalye attık. Ateşimizi yaktık, yemeklerimizi hazırladık. Çok güzel bir ortam hazırlamıştık. Gün beklediğimden hızlı geçti. Yemekten sonra biraz yürüdük. Çınar doğayı anlatmayı sever. Etraftaki ağaçlar, böcekler hakkında bir şeyler anlatıp durdu. Hava kararmaya başladığında kamp yerimize döndük. Küçük tencereye su koyup kahve yaptık. Ateşin çıtırtısı, kahve kokusu, rüzgarın yüzümüze vurması. Her şey inanılmaz derecede huzurluydu. Çınar bir şey anlatıyordu, gülüyorduk. Tam o sırada arkamızdaki ağaçların içinden bir ses geldi. Sanki birinin ayağı kuru dalların üstüne bastı. İkimiz de refleksle sustuk. Başımı çevirdim ama karanlığın içinde hiçbir şey göremedim. Ormanın derinliklerinde hava çoktan geceye dönmüştü. Bir süre dinledik. Başka bir ses gelmedi. Çınar yine önüne döndü. Alışırsın dedi. Gece olunca orman kendi dilinde konuşmaya başlar. Gülümsedi ama ben bir süre o karanlığa bakmaktan kendimi alamadım. Birinin ya da bir şeyin bizi izlediği hissi oturdu içime. Sonra sohbetimize devam ettik. Bir ara Çınar sustu. Ben de sessiz kaldım. Ateşin çıtırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Tam o anda aynı yerden arkamızdaki çalılıkların içinden yeniden bir ışırtı geldi. Bu sefer daha belirgin, daha yakındı. Başımı çevirdim. Karanlıkta bir hareket görmeye çalıştım. Bir anlığına bir gölge geçti gibi geldi ama emin olamadım. Bir şey mi var orada dedim fısıldayarak. Çınar elindeki bardağı masaya koydu. Aynı yöne baktı.
Muhtemelen hayvandır dedi. Yine de bakalım mı? Yok, bekle dedim. Ses kesilmişti. Ateşin ışığı o kadar dar bir alanı aydınlatıyordu ki çevremiz karanlıktan bir duvar gibiydi. Ormanın sessizliği içinde kendi nefesimi bile duyuyordum. Sonra birdenbire konuşma sesleri gelmeye başladı. İlk anda anlam veremedim. Karışık insan sesleri, bir kadın sesi, ardından bir erkek sesi. Birbirine karışıyorlardı. Sanki kalabalık bir grup konuşuyordu. Çınar bana baktı, ben ona. "Duydun mu?" dedim. "Evet." Sesleri ayırt etmeye çalıştık. Ne söyledikleri anlaşılmıyordu. Ama birileri orada konuşuyordu. Hem de çok yakınımızda. Oysa az önceye kadar ormanın içinde bizden başka kimse yoktu. Hiç kimse. Ne ayak sesi, ne ışık, ne de uzaktan gelen bir ses. Şimdi ise çalılıkların arkasında bir kalabalık konuşuyor gibiydi. Çınar ayağa kalktı. Dinlemeye çalıştı. Ben gözlerimi karanlığa dikmiş bir hareket bekliyordum. "Burada başkaları da var galiba," dedi Çınar. "Yakında kamp kurmuşlardır." Başımı çevirip ona baktım. "Olabilir," dedim. "Ama az önce kimse yoktu. İlk geldiğimizde çevreyi dolaştık. İz bile yoktu. Birdenbire nereden çıktılar?" Çınar, "Bilemiyorum," dedi. "Belki akşamdan sonra geldiler. Yoldan inmek biraz zor ama insanlar macerayı seviyor sonuçta." Oturduğu yere geri döndü. Bardağını eline aldı. Ben hala o tarafa bakıyordum. Sesler arada kesilip yeniden başlıyor, sonra sanki yer değiştiriyordu. Yakındaydılar, bunu hissediyordum. Ama hiçbir şey görünmüyordu. Çınar benden daha sakindi. Konuşmaya devam etti. Ama ben artık onu değil, arkadaki sesleri dinliyordum. Sesler aynı düzende gelmeye devam ediyordu. Bir süre sonra alışmaya başladım. Çınar'la olan konuşmamıza döndüm. Sohbetimiz yeniden derinleşti. Tam bir cümlemin ortasında arkadan gelen sesler yeniden yükseldi. Önce bir kahkaha sesi geldi. Ardından diğerlerinin gülüşü. Sonra birkaç el şaklatma sesi. Çınar'la aynı anda sustuk. Birbirimize baktık. Gelen seslerden eğlendikleri ya da bir şey kutladıkları anlaşılıyordu. Kahkahalar, konuşmalar ve garip bir ritim vardı arada. Ama tuhaftır ki konuşmaların hiçbirini anlayamıyorduk. Bir dil konuşuyorlardı ama hiçbir dile benzemiyordu. Sesler birbirine karışıyor, kimi zaman kelimeye benziyordu, kimi zaman da anlamsız bir mırıltıya dönüşüyordu. Çınar kaşlarını çatıp dinledi. Sonra tuhaf bir sesle "Bu nasıl bir dil ya?" dedi. Tam bir şey söyleyecektim ki arkamızdaki çalılıklardan bir ışırtı duyuldu. Biri geçiyordu sanki. Birkaç metre öteden ise hala o kalabalığın gürültüsü, gülüşmeler, anlaşılmaz konuşmalar duyuluyordu. Çınar'la aynı anda başımızı çevirdik. Karanlığın içinde bir gölge kıpırdadı. Sonra bir silüet netleşti. Bir adam çıktı ortaya. İkimiz de istemsizce geriye çekildik. Adam ağır adımlarla bize doğru geldi. Sonra birkaç adım kala durdu. "Selam," dedi. Ses tonunda bir kararsızlık var gibiydi. "Selam," diye yanıt verdim. "Bir şey mi lazım?" Adam kısa bir sessizlikten sonra kamp alanımıza göz gezdirdi. İfadesiz bir bakışı vardı. "Kamp için tenha bir yeri tercih etmişsiniz," dedi. Sesi ne sıcak ne soğuktu. Garip bir düzlüğü vardı. Bir an sessizlik oldu. Çınar gülümseyerek "Evet, siz de öyle sanırım," dedi. Adam başını çevirip arkasına baktı. Sonra tekrar bize döndü. "He, yok. Ben kamp için burada değilim. Yürüyüşe çıkmıştım. Ama karanlık bastı. Araba yolunu bulamadım. Geceye kaldım." Çınar'la göz göze geldik. Ben de merakla sordum.
Yani o grupla beraber değil misiniz dedim. Bakışlarımın yönünü çalılıkların arkasına çevirdim. Adam bir kez daha dönüp baktı o tarafa. Ne dediğimi anlamaya çalışır gibiydi. Kimden bahsediyorsunuz? Şuradaki gruptan dedim. Elimle seslerin geldiği yönü işaret ederek. Adam karanlığa baktı. Bir süre sessiz kaldı. Evet, o taraftan geliyorum dedi sonunda. Ama kimse yoktu. Zaten orman çok tenha. O yüzden kayboldum. Birini görseydim sorardım. Neyse ki size rastladım. Sonra kısa bir duraksamayla "Patika yol hangi tarafta?" diye sordu. Çınar eliyle yönü gösterdi. Şu tarafta, biraz aşağıda. Adam başını salladı. Teşekkür ederim dedikten sonra hiç acele etmeden o tarafa doğru yürüyüp karanlığın içinde kayboldu. Arkasından bir süre baktık. Ardından yine o garip sessizlik çöktü etrafa. Bir anda fark ettim. Gülüşmeler ve sesler tamamen kesilmişti. Çınar'a bakıp sesler kesildi dedim. Onun da yüzü allak bullak olmuştu. Adam resmen o taraftan geldiğini söyledi. Yine de onları görmemiş dedi. Çınar'la birkaç dakika adamın orada kimse yok demesi üzerine konuştuk. Belki de görmedi diye düşündük. Ama bir anda seslerin kesilmesi bizi iyice tedirgin etmişti. Sesleri duyduğumuzdan emindik. Bir anda nereye gitmiş olabilirlerdi ki? Çınar gidip baksak mı dedi. Ama ben cesaret edemedim. Zaten o da tereddütle söylemişti bunu. Bence gidelim buradan. İçim hiç rahat değil. Bir tuhaflık var dedim. Çınar durup düşündü. Bu sırada öyle bir sıcaklık bastırdı ki oturduğumuz yerde terlemeye başladık. Hava akşamdan sonra serinlemişti. Birdenbire bastıran bu sıcaklık olağanüstü bir durumun içinde olduğumuz hissini iyice arttırmıştı. Belki yaşadığımız stresten dolayıydı. Belki de gerçekti. Bilmiyorum. Ama ikimizi de harekete geçirmeye yetti. Kalkıp hemen çadırı ve eşyaları toparlamaya başladık. Hareket ettikçe sıcaklık dayanılamayacak bir hal almaya başladı. Çınar eşyaları toplarken bir yandan da sürekli eliyle suratını yelliyordu. Bende de durum farklı değildi. Elimi alnıma götürdüm. Avucum sırılsıklam olmuştu. Havada inanılmaz bir boğuculuk vardı. Zor nefes alıyordum. Araba yolu hemen ileride, yakınımızda olduğu için eşyaları parça parça getirmiştik. Şimdi yine öyle yapmak zorundaydık. Bu kadar eşyayı tek seferde arabaya götürmek mümkün değildi. Bir kısmını alıp arabaya doğru yürümeye başladık. Birbirimize yakın mesafede duruyor, sürekli etrafa göz gezdiriyorduk. İlk götürdüğümüz eşyaları arabaya yükledik. Sonra kamp alanına geri döndük. Kalan diğer eşyaları da taşımak üzere yüklenmeye başladık. Tam o sırada sesler yeniden ortaya çıktı. Hem de bir anda konuşmalar, gülüşmeler, kahkahalar, alkışlar yükseldi. Elimizdeki ve sırtımızdaki eşyalarla birlikte hemen koşarak uzaklaşmaya başladık. Masa ve sandalyeler orada kalmıştı ama umrumuzda bile değildi. Biraz koştuktan sonra durdum. Dönüp arkaya baktım. Hiçbir şey görünmüyordu ama bizi takip eden bir ses olduğuna emindim. Diğerlerinin sesi ise hiç uzaklaşmamışız gibi yakından geliyordu. "Duyuyor musun?" diye seslendim Çınar'a. Sesler hala çok yakın. Çınar da durup dinledi bir süre. Yorum yapmadı. Yüzünde korku ifadesi vardı. Arkamızdan bir ses duyuldu yine. Dallara basılmış gibi bir çıtırtı. Tekrar koşmaya başladık. Arabaya varana kadar arkamızdaki ayak sesi ve öteden gelen karmaşık sesler devam etti. Arabaya varır varmaz hiç durmadan oradan uzaklaştık. Bir süre ikimiz de konuşmadık. Sonra Çınar sessizliği bozdu. "Ben çok kamp yaptım ama böyle bir şey hiç yaşamadım." dedi. Orada ne yaşadığımızı hala bilmiyorum. Gerçekten birileri var mıydı?
Yoksa o adamın söylediği gibi kimse yok muydu? Sesler nereden gelmişti? Hepsi bir bilinmez olarak kaldı. Sanırım bazı şeylerin ne olduğunu bilmemek daha iyi.